Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Nikon'un kutsal üçlüsünü inceleyeceğiz. Bugün bu üç muhteşem lensi inceleyeceğiz. Bunlar yeni lensler değiller. Ancak full frame Nikon fotoğraf makinesi sahibi olan bir insanın mutlaka sahip olması gereken lensler bunlar. Lensleri şimdi sırayla isimlerini sayayım. Nikon 14-24 f2.8, 24-70 f2.8 ve 70-200 f2.8. Yabancılar bunları Holy Trinity diyor ya da kutsal üçlü, Nikon'un kutsal üçlüsü. Evet, şimdi videoya bir ara veriyoruz. Bir duyuru yapmam gerekiyor. Tam bu videoyu çektiğim saatlerde Nikon 70-200'ün yeni versiyonunu duyurdu. Elektronik diyaframlı versiyonunu duyurdu. İlginç bir tesadüf oldu. Bu videoda izleyeceğiniz lens artık eski bir lens. Yeni bir versiyonu var. Ama muhteşem bir lens. Yeni lensin tanıtım videosu için lütfen karta tıklayın. İyi seyirler diliyorum. Bu 3 lens gerçekten de Nikon fotoğraf makinesi sahibi insanların hayallerini süsleyen lenslerdir. Ben de bu lensleri almadan önce her birisi tek tek rüyama girdiler ve öyle aldım. Bundan utanmıyorum çünkü gerçekten muhteşem lensler ve size sağladıkları olanakları düşünecek olursanız inanılmaz. Yani 14 milimetreden 200 milimetreye kadar 2.8 sabit diyaframa sahip oluyorsunuz ve hepsi de muhteşem lensler. Şimdi tek tek lensleri anlatayım ben. 14-24 ile başlayalım. 14-24 süper geniş açı diye geçiyor. 14 milimetre gibi muhteşem genişlikte, yani yaklaşık 114 derecelik bir açıyı görüyor. Bu lenslerin her birinin yapım kalitesi, malzeme kalitesi inanılmaz iyi. 70-200 bunların arasında en kaliteli malzemeye sahip olan lens. Magnezyum alaşımı bir gövdesi var. 14 mm bu 3 lens arasında en hızlı fokuslayan lenslerden bir tanesi. Çok garip çünkü en yakın fokustan en sonsuz fokusa kadar gerçekten çok az hareket etmesi yetiyor. 14 mm'de olduğu için neredeyse her şey fokusta oluyor. Alan derinliğiniz çok geniş. 2.8'de olmanıza rağmen. Lensin minimum fokusu 25 santimlerde ve manzara fotoğrafı için benim en sevdiğim lenslerden biri bu. Tabii ki de sadece 14-24 gibi bir lensle çekmiyorsunuz manzara fotoğrafı çektiğinizde. Yani geniş açı çekmek zorunda değilsiniz tabii ki de. 14-24'ün parasoleyi gövdeye birleştirilmiş, yani bu çıkmıyor. Ve lensi 14 mm'ye getirdiğiniz zaman kubbe şeklinde bir ön elementi var ve bu ön elementinin bu şekilde çıkıyor olmasından dolayı hiçbir şekilde ya da kolay bir şekilde bu lenste filtre takamıyorsunuz. Lee Filters'ın ya da Photodiox'un sadece bu lense özel yapılmış bazı filtre setleri var. Böyle dışarıdan takılıp vidalanıyor ya da sıkıştırılıyor diyeyim daha doğrusu. Ve manzara için kullandığınız için biraz böyle garip bir durum oluyor. Yani filtre takabiliyor olmanız gerekiyor tabii ki de. Polarize filtre en azından manzara fotoğrafı çekerken en işe yarayabilen lens filtrelerden bir tanesi. Buna takmakta biraz zorlanıyorsunuz. Bu lenste hava şartlarına karşı, yağmura karşı falan, çarpan suya karşı korumalı. Tabii makineniz de profesyonel seri ya da ileri amatör seviyesi makinelerden bir tanesi ise bu lens taktığınız zaman bayağı yağmurda istediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Böyle bir yuvarlak, uzun bir objeye seksi demek biraz ters. Ama benim sahip olduğum en seksi lens. Makinenin üzerine taktığınız zaman birçok reklamda görürsünüz zaten 14-24'te fotoğrafı çekilir makinelerin. Bunun bir nedeni var. Lens hakikaten çok güzel duruyor makinenin üzerinde. 23 Ağustos 2007'de 24-70'le beraber duyurulmuş. Yani 9 yaşında bir lens. Ve halen bunun kalitesinde bir lens çıkmadı. Ve 14 mm'yi kapsayan bir lens çıkmadı. İkinci versiyonu yok. 24-70'in ikinci versiyonu var. 70-200 zaten daha önce çıkan 70-200'ün ikinci versiyonu bu elimdeki 70-200. Bunun halen ikinci versiyonu çıkmadı. Çıkarsa büyük ihtimal VR destekleyecek. Tabi bu lensi kullandığınız zaman genel itibariyle 14 mm'de kullanıyorsunuz. Lens 24 mm'ye gittikçe lensin netliği bozuluyor. 24 mm'deyken Nikon'un 16-35 f4 lensi
Bundan daha net, daha kaliteli bir lens. Ama onun dışında 14 milimetredeyken inanılmaz keskin. 14-16 milimetre gibi. Bir tek problemi var bence lensin. Güneşe doğru tuttuğunuz zaman biraz flare yapıyor ve ilginç bir flare paterni var. Böyle gökkuşağı gibi 2 tane çizgi çıkıyor. Lensin flare yapacağını biliyorsanız biraz kendinizi ona göre ayarlıyorsunuz ve illaki güneşi ya da aydınlık bir objeyi kadrajınıza alacaksanız o zaman işte o yöntemini kullanıyorsunuz. Parmakla kapatma yöntemini. Yani 2 fotoğraf çekiyorsunuz. Bir tanesi de ışık kaynağını parmağınızla kapatıyorsunuz. Bu lens de gerekiyor biraz. Bu lens hakkında distorsiyon yok derler. Komple yalan. Bayağı distorsiyon var lenste 14 milimetredeyken özellikle. Hatta Lightroom'da distorsiyonu düzelttiğiniz zaman kenarları o kadar deforme oluyor ki onları düzeltirken bayağı bildiğiniz 15 milimetrenin kadrajına düşüyorsunuz. Lensin kapağı diğer lenslerden farklı. Böyle bir yuvarlak bir kapağı var ve üzerine bastırılarak oturtuluyor. Bu kapak bir müddet sonra biraz gevşeyip düşebiliyor. Özellikle böyle fotoğraf için yolda falan yürüyorsanız bir yerlerde bir bakıyorsunuz ki kapak 10 adım önce düşmüş, hemen koşturup gidip geri almanız gerekiyor. İlginç. Onun için ben buraya bazen bant yapıştırıyorum. Şu beyaz bantlardan daha önce gösterdiğim. O bantlardan yapıştırıp bunu biraz sıkı geçme haline getiriyorum. Düşme diye bir problem kalmıyor. Bu lens kapağını tabii biraz cebinizde taşımak sıkıntı oluyor. Ve ön elementi böyle dışarı doğru çıktığı için bu şekilde taşımak istemiyorsunuz, tamam mı? Bir yere çarpsanız gitti ön element. O yüzden ne yapıyorsunuz? 14 milimetredeyken çıkıyor. 24 milimetreye getirip geri çekiyorsunuz. Bir de lens kapağını takılı tutuyorsunuz. Makine üzerine taşırken o şekilde taşıyorsunuz. 14-24'ün fokus ve zoom halkaları yumuşacık. Yani parmağınızın ucuyla çevirebiliyorsunuz özellikle fokus halkasını. Ve o nedenle zaten yıldız fotoğrafı çekerken hatırlarsanız ben bantlamıştım bu lensi. Üzerinde bir tane düğme var. Ve bu düğmeyi kullanarak manuel fokus ya da manuel öncelikte otofokus modunu seçebiliyorsunuz. Ben her zaman manuel öncelikte otofokusu tutuyorum. Çünkü otofokus yapıp istediğiniz zaman manuel olarak fokuslayabiliyorsunuz. Bu lenslerle manuel fokuslamak biraz zor çünkü yaklaşık 30 derece minimum fokusundan maksimum fokusuna aralığı. Bu 3 lens de mükemmel şekilde F6'da da, yani daha önceki filmli makinelerde de yeni nesil makinelerde de çalışıyorlar. Hatta 70-200'ün VR'ı F6 ile çalışıyor. Ya da F5'iniz, F4'ü bilemiyorum da F5'iniz varsa VR çalışıyor. Çok dengeli lensler bu lenslerin hepsi de. Makineye takıldığı zaman böyle garip bir şey hissetmiyorsunuz. Bir ağırlık dağılımında garip bir durum hissetmiyorsunuz. Şimdi bu lensin alternatiflerini sayacak olursak hemen akla gelenler Nikon'un kendi 14 mm f2.8 prime lensi, Nikon'un 16-35 f4 lensi, Zeiss'in 15 mm f2.8 prime lensi, Tamron'un 15-30 f2.8 model lensi. Ardından Samyang'ın 14 mm f2.8 prime lensi var. Ve Samyang şimdi Premium serisi 14 f2.4 bir lens çıkardı. Ardından IRIX marka, yeni bir marka bu. IRIX 15 mm f2.4 lens var. Onun dışında bir alternatifi yok bu lens. Şimdi geçelim 24-70'e. İkinci lensimiz herhalde Nikon'da en çok satılan, en çok kullanılan lens. Full frame'de özellikle. 24-70 f2.8 lens. Benim herhalde en çok kullandığım lens bu. 24-70'te 14-24 ile beraber 2007 yılında duyurulmuş 9 yaşında bir lens. Yeni versiyonu çıktı geçen sene, VR destekleyen biraz daha büyük bir lens bundan, o yeni versiyonu. Ama hala satılıyor bu lens. Malzeme kalitesi inanılmaz iyi. Gerçekten çok iyi malzeme kalitesi. Dokunduğunuz anda bile ne kadar kaliteli bir malzemeden yapıldığını hissedebiliyorsunuz. 24-70 14-24'ten de 70-200'den de daha yumuşak bir lens. Keskinliği az. Ama full frame makineniz varsa alacağınız ilk lens 24-70 f2.8 lens olmalı. Yani çok özel bir amacınız yoksa, genel geçer bir lens arıyorsunuz.
24-70 f2.8 benim tavsiyem. Bokeh kalitesi, yani 24-70 f2.8 bokeh arıyorsanız alacağınız lens bu değil tabii ki de, ama bokeh kalitesi fena değil. Fena değil, hiç fena değil. Bokeh toplarının büyüklüğü çok da fazla değil. 70 mm f2.8'de en büyük topları görüyorsunuz ama o kadar da şey değil. Öne çıkan bir şey değil. Ama dediğim gibi çok hızlı fokus yapar. Yani bu lenslerle manuel fokus yapmanız pek mümkün değil. Otofokus için yapılmışlar. Çünkü sadece 30 derece, 35 derece gibi bir aralıkta minimumdan maksimuma fokus alıyorsunuz. Çok zor bunlarla fokus yapmak. Yani özellikle yine Samyang lenslerle falan çalıştıktan sonra fark ediyorsunuz ki bunlarla imkansız manuel fokus yapmak. Zoom halkası yumuşak, fena değil. Bu lensi çok kullandıkça zoom halkası sertleşmeye başlıyor. En büyük problemlerden biridir bu lensle ilgili. Zoom halkası sertleşir, bir yerde takılır. Bu takılma lensin içerisindeki yağlanmayla alakalı bir problem. Çok karakteristik bir problem bu lense özel. Hatta bunu test etmek için şöyle yapabilirsiniz. Baş aşağı çevirin lensi. Eğer kolay bir şekilde zoom yapabiliyorsanız, o takılmalarla karşılaşmıyorsanız, lensinizin içerisindeki grease yağı azalmış demektir. Bir teknik servise gönderin, yağlasınlar ve yine yumuşacık kayacaktır. Bu lensle ilgili en büyük ikinci problem zoom halkasının, plastiğinin biraz esnemesi. Ama bu zoom halkasının lastiği böyle çıkartılabilen bir şey. Yani lense bağlı olan bir şey değil. Bunu böyle elle bayağı kendiniz bile bunun sıfırını eBay'den falan alıp değiştirebilirsiniz. 77 mm filtre takılıyor. Tıpkı 7200 olduğu gibi. Lensin ilginç bir özelliği var. Gördüğünüz gibi lens zoom yaptıkça boyu değişiyor. 50 mm'deyken en ufak haline geliyor. Ben taşırken 50 mm'de taşıyorum. 24 mm'ye gittiğinizde de uzuyor. Tekrar 50'ye dönelim. Sonra 70 mm çıkarken de biraz daha tekrar boyu uzuyor. Ama ilginç bir nokta var. Lensin parasoleyini taktığınız zaman bu uzamalar, kısalmalar parasoleyin içerisinde kalıyor. Lens sanki uzayıp kısalmıyor gibi görünüyor. Ama öyle bir durum yok. Bu arada normal lenslerin parasoleyinden çok daha kalın bir malzemesi var, parasoleyi var. Ve hakikaten de lensi koruyor. Çok sert bir parasoley bu. Çok sağlam. Şurada bir tane düğmesi var. Kendi kendine çıkması çok zor. Çıktığı oluyor. Olmuyor değil. Kilitleniyor çünkü bu. Böyle çıkartamıyorsunuz. Tamam mı? Zorlamanız lazım yani bayağı. Düğmesine basıp çıkartabiliyorsunuz. Bu 3 lenste de bir şey problemi var. Focus breathing problemi var. Yani nefes alıyorlar zoom fokus yaptıkça. Video işi için ben kesinlikle 24-70'i önermem. Bir zoom lens önermem zaten. Prime lens kullanırsınız videoda. Zaten fokus yapmanız imkansız. Fokus track yapmanız imkansız. Ve sonunda zoom halkası dönmeye devam ediyor. Videoda pek hoşlanılan özellikler değil bunlar. Chromatic aberration hayvan gibi yapıyor. Ne yazık ki. Ama işin güzel yanı aksiyal kromatik aberration yapmıyor. Yani bir yere fokusladığınız zaman fokusladığınız yerin ötesi ve berisi yeşil ya da pembe olmuyor. Ama kromatik aberration derdi çok. F2.8'de çekiyorsanız özellikle kenarlar hemen kromatik aberration yapıyor ama Lightroom'da profilleri çok iyi bu lenslerin. Kolayca düzeltebiliyorsunuz. Resim kalitesinden bir şey kaybetmiyorsunuz. Hatta kırmızı, yeşil, mavi kanalları bir araya topladığınız için fotoğraf keskinleşiyor da. İlginçtir. Bu lensin üzerinde de sadece bir tane switch var. Ve yine manuel öncelikle otofokus ve manuel fokus arasında gidip gelebiliyorsunuz. Yani 14-24'te olduğu gibi bunda da bir fokus mesafesi penceresi var. Dediğim gibi en çok kullandığım lens.
Şimdi Nikon 2470 f2.8'in alternatiflerine bakalım. Hemen akta Nikon 2470 f2.8 VR, yani bu lensin yeni versiyonu geliyor. Yeni versiyonu daha az keskin ama VR'ı var. Yalnız çok pahalı ve elektronik diyafram var. Ayrıca 82 mm filtre çapı kullanıyor. Ardından Tamron 2470 f2.8 VC modeli var. Çok iyi bir alternatif. Fiyatı daha ucuz. VC'si var. Optik kalitesi de 2470 ile hemen hemen aynı, hatta bazı diyaframlarda daha iyi. Sigma 2470 f2.8. Bu lensi tavsiye etmiyorum çünkü optik kalitesi hem Tamron'dan hem de Nikon'dan daha kötü. Tokina'nın 2470 f2.8 marka yeni bir lensi var. Çok iyi olduğunu duydum ama onun dışında bir bilgim yok. Ardından Nikon 24-120 f4 VR lensi var. VR'ı olduğu için iyi ama f4 bir lens. Ama iyi bir alternatif. Biraz daha tele bir lens. Sigma 24-105 f4 OS lensi var. Optical Stabilization olduğu için bir avantajı var lensin ama yine f4. Bu da iyi bir alternatif. Okey, şimdi 70-200'ü geçelim. Bu 3 lens arasında kral lens bu. Birçok Nikon fotoğrafçısının hayali olan bir lens bu. Ben de gördüğünüz gibi burada bir nazar kaplumbağası taktım. Tamam. 70-200'ü elinize aldığınız anda bu iki lensten de farklı bir seviyede bir kalitesi olduğunu fark ediyorsunuz. Yani bakın, diğerlerine dokunduğunuzda bir metal soğukluğu hissetmiyorsunuz. Buna dokunduğunuzda o metal soğukluğunu hissediyorsunuz. Komple daha metalden yapılmış bir lens. Kalitesini hemen algılıyorsunuz elinize aldığınız zaman. Bu 3 lens arasında VR'ı olan tek lens. Tabii 2470'in yeni versiyonunda VR var. Dediğim gibi malzeme kalitesi muhteşem. Muhteşem bir lens. Parasoli 2470'inki kadar kalın bir malzemeden yapılmamış ama yine de dayanıklı olduğunu hissediyorsunuz. Aynı şekilde 2470'te olduğu gibi burada da bir kilit mekanizması var ve üzerine taktığınız zaman o mekanizmadan kilitleyerek çıkıyor. 2470'teki gibi zorladığınızda çıkmıyor. Çok ilginç. Burada böyle bir plastik bir koruması var. Lensin en uç ön elementinin etrafında. Daha iyi tutabilmeniz için ön tarafta ayrı bir tırtırlı bölgesi var, plastik. Kaymadan tutabilmesiniz için elinizde. Fokus diğerlerine göre çok daha uzun. Zoom halkası muhteşem yumuşak. Fokus halkası muhteşem yumuşak. Ve üzerinde bir tripod ayağı var. Bu tripod ayağı istenildiğinde sökülebiliyor. Şuradan gevşettiğiniz zaman bir kilit mekanizması var. Kilide bastırdığınızda böyle çıkartabiliyorsunuz. Ve isterseniz buradaki vidadan da tripoda bağlayabiliyorsunuz. Bu yandaki knobu çevirerek de bu tripod ayağını istediğiniz açıya getirebiliyorsunuz. Elde çekiyorsan genelde bunu makineye taktığımda şöyle üstte tutuyorum. Elime gelmesin diye şöyle. Bu arada lens 1,5 kilogram olduğu için tripodda taşırken bu tripod ayağını kullanmanız gerekiyor. Yoksa lens makinenizin bayonetine zarar veriyor. En çok düğmesi olan lens bu. 3 tane fokus ayarı var. Otofokus öncelikli manuel fokus yapabildiğiniz ayar var. AM ayarı. Bir tane manuel fokus öncelikli otofokus ayarınız var. MA. Bir tane de manuel ayarınız var. Şimdi bu ne demek? Fokus yapmak için deklanjöre yarım bastığınızda ya da back button AF10 tuşuna bastığınızda AM modundaysa lensin fokus halkasını hafifçe çevirdiğinizde bile fokus track etmeye devam eder otofokus. Tamam mı? Yani manuel olarak yaptığınız düzeltmeye çok daha az zaman ayırır lens. Ama MA moduna getirirseniz otofokus yaptığınız sırada manuel olarak çevirirseniz o manuel yaptığınız fokusa daha çok kalır lens. Bu tarz işte ince ayarları var lensin. Profesyonel bir lens çünkü bu. Bu iki lens de tabii ki de profesyonel ama bu Nikon'un nasıl diyeyim üst seviye profesyonel ya da süper tele foto lensleriyle aynı kalitede yapılmış lenslerden bir tanesi. Bir fokus limitleyicisi var. 1.4 metreden sonsuza kadar fokus yapmanızı sağlıyor full range seçerseniz. Ya da 5 metre ile sonsuz arası fokus yapmanızı sağlıyor. Eğer 5 metre ile sonsuz arasında fokus yap seçeneğini aktif hale getirirseniz lens inanılmaz hızlı fokus yapmaya başlıyor. Zaten bu üçü arasında acayip hızlı fokus yapar. Çok acayip track eder. VR özelliğini açıp kapatabildiğiniz bir düğmemiz var burada. İkincisi VR'ın normal mi aktif mi olacağını seçiyorsunuz.
Normal olduğu zaman makine her iki ekseni de düzeltmeye çalışıyor ama aktife seçerseniz yataydaki sallantıları biraz müsaade ediyor. Çünkü arabada gidiyorsunuz. Ben aktifim diyorsunuz aslında aktif modunu seçerek. Dolayısıyla sizin yanlarda yaptığınız sallantıları biraz müsaade ediyor. Yoksa normal modunu seçerseniz arabada giderken böyle titremeler, yatayda titremeler yapıyor. Nikon 70-200 bu 3 lens arasında telekonvertör takabileceğiniz tek lens. Arka elementi gördüğünüz gibi içeride olduğu için ne kadar zoom ya da fokus yaparsanız yapın içeride kaldığı için telekonvertör takabiliyorsunuz ama bu lensleri takamıyorsunuz. Zaten bir işe de yaramaz bunları takıyor olmanız. Portre fotoğrafçılığında özellikle Samyang 85 ve 135 mm lensleri almadan önce en sevdiğim lensim buydu. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi 200 mm'deyken yakına fokusladığınızda 135 mm'ye düşüyor lensin odak uzaklığı. Yani yakına fokuslayabilmek için biraz daha geniş bir lens haline geliyor. 36 megapiksellik bir kameradayken pek problem değil aslında. Crop edebiliyorsunuz tekrar 200 mm'lik alanı ve hala 20 megapikselin üzerinde bir fotoğrafınız oluyor. Bence bu lens için söyleyebileceğimiz tek negatif özellik bu. Onun dışında lens bunların arasında en keskin lens. Herhangi bir şekilde bir chromatic aberration yaptığını görmedim. Acayip keskin bir lenstir. Birçoğunuzun rüyasına girdiğine eminim bu lensin. Almanız gereken lenslerden biri. Okey, bu lensin alternatiflerini sayalım. Tamron'un ve Sigma'nın 70-200 f2.8 lensleri var. Sigma'nınkini önermiyorum. Çok keskin bir lens olmadığını biliyorum. Daha önceden okuduğum review'lerde, gördüğüm örneklerde gördüm. Tamron'unki optik olarak buna çok yakın kalitede. Malzeme kalitesi bu seviyede değil. Tamron'un vibration compensation dediği işte titreşim azaltma özelliği bundan biraz daha iyi ya da aynı kalitede, öyle söyleyeyim. Ama malzeme kalitesi bununki kadar iyi değil. Ben kesinlikle Nikon'un 70-200 VR ikisini tavsiye ediyorum. Diğer alternatiflerine bakacak olursanız. Alıyorsanız kesinlikle bunu alın. İlginç bir özellik. İkinci eliyle sıfır arasında neredeyse fiyat farkı olmaz. İkinci elini de çok zor bulursunuz bu lensin. Hakikaten de evliyadiyelik lenslerdir. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu lensleri dikkat ederseniz her birinin üzerinde böyle bir iki ok içerisinde 10 yazar. Bu lensin 10 sene ömrü olduğunu, 10 sene ömür biçildiğini söylüyor. Yani 10 sene garanti vermiyor ama 10 sene ömürlü olsunlar diye yapılmış lensler. Her birinde de gördüğünüz gibi 10 senelik ömür işaretini görüyorsunuz. Evet. Peki ben bu lensleri nasıl aldım? Ne sırada aldım? İlk önce 24-70 f2.8'e aldım. Ondan sonra bir fırsat çıktı. 70-200 f2.8'i lens takımıma katma fırsatım oldu. Ve bunu aldım. Daha sonra da 14-24 ile bu seti tamamladım. Ve şimdi 14 mm'den 200 mm'ye kadar 2.8 sabit diyafram fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu lensleri aldınız, iş bitti diye bir durum yok. Prime'ların yaptığı işi yapmıyor bu lensler. Yani bir 50-1.4, 85-1.4 ya da 135 f2'nin yaptığı işi yapmıyor bu lenslerden hiçbirisi. O yüzden böyle bu üçünü alayım yanına prime lensi hiç koymayayım gibi düşünmeyin. İlla ki bu üç lensi alıp yanına prime koyacaksınız. Bu arada şeyi de söyleyeyim. 24-70'i alıp beğenmeyip kullanmayan insanlar da biliyorum. Onun yerine mesela 60 mm f2.8 makro D serisi lens bu lensten çok daha keskin. Özellikle 60 mm'de. 24 mm'de Nikon'un eski D serisi 24 f2.8 lensi bu lensle hemen hemen aynı kalitede. 450-500 liralık bir lensti bu. Şimdi fiyatı arttı bunun. 1000 liralar civarında falan çıktı. Diyaframı biraz kısarsanız bu lens 24 mm'de 24-70 f2.8'den çok daha kaliteli bir lens. Ara ara bununla çektiğimde oluyor. Onun dışında 135 f2 Samyang lens 70-200'den çok daha keskin bir lens. Bambaşka bir seviyede bir keskinliği var. İnanılmaz yani. Malzeme kalitesi de çok iyi. Neyse bu lensin review'ini yapıyor gibi olmayayım. 70-200'den daha keskin 135.
85-1.4 Samyang yine 70 f2.8'den daha keskin. 70-100'ün 70 mm'sinde daha keskin değil ama ikisini de 2.8'e getirseniz bu daha keskin bir lens. Dediğim gibi prime lenslerin yerini tutmuyor bunlar ama almak için en çok uğraşacağınız takım olacak. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Eğer full frame makineniz varsa bu arada tavsiye ediyorum. Eğer DX crop sensörlü makineniz varsa bu lensleri almayın kesinlikle. Belki 72-100 alabilirsiniz. Ama 24-70'de 14-24'de de almayın. DX alternatifleri var bunların. 17-50 f2.8 ve 10-24 f4'tü galiba. DX'in çok daha iyi lensler. Şöyle biraz açayım o konuyu. DX makineye bu lensleri takarsanız aslında lensleri tasarlandıkları çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlükte kullanmaya çalışırsınız. Şu anda mesela ortalama DX format kameralardaki çözünürlük 24 megapiksel. 24 megapiksel D800'ün DX crop'undan bile daha yüksek bir sık piksel aralığı demek. Bu lensler onlar için yapılmamışlar. DX lensler alın. Çok daha iyi. Full frame lensler almayın. İleride full frame'e geçeceğim. O yüzden şimdiden alayım. Benim çok desteklediğim bir şey değil. Lensler hiçbir zaman tasarlandıkları aralıklarda kullanılmamış oluyorlar. 14-24 mesela çok geniş bir lens. Ama 14'ü ne oluyor? 21 mm gibi kullanıyorsunuz. 14 mm kullanmıyorsunuz. O sırada 10-24 alsanız aslında 15 mm elinizde olacak. Aynı şekilde 24-70'te 36-105 gibi çalışıyor. Bence hiçbir işinize yaramaz. Ama 72-100'ü kullanabilirsiniz. Çünkü DX makinalarla daha tele bir objektif haline geldiği için DX Crop'ta kullanabilirsiniz 72-100'ü. Tavsiye ederim de. Zaten 1.4 ve 1.7 teleconverter'larda da gayet iyi sonuç veriyor. Demek ki DX'te de gayet kesin sonuçlar verecek. Zaten DX alternatifi de yok. Yani bu lensin tabi bu range'in dışarısında eski alternatifler var. 80-200 f2.8 gibi VR'ı olmayan. Onları almayın. Biraz daha sıkın dişiniz, biraz daha para biriktirin. Ve 70-200 f2.8 VR2'yi alın. VR1 modelini de almayın kesinlikle. VR1'in problemleri var. Lens kalitesi olarak. Focus breathing yapmıyor. Ama bunun kadar keskin bir lens değil. VR1'e bulaşmayın. VR2'yi alın mutlaka. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Almak için çok uğraştığım lenslerdi bunlar. Çok hayalini kurduğum, rüyalarıma giren lenslerdi. Şu anda sahip olduğum için çok mutlu olduğum lensler. En çok kullandığım lensler diyebilirim bu 3 lensi de. Benim çocuğuma bırakmayı planladığım lensler bunlar. Evladiyelik lensler yani. Siz de alırsanız büyük ihtimal uzun süreler kullanacaksınız ve aldığınızda da memnun olacaksınız bu lensleri. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, bugün bu 3 muhteşem lensi inceledik. Sizin bu lensler hakkında söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıdaki yorumlar alanını kullanın. Videomu likelayın, kanalıma üye olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.